Restorasyon sürecinde egzoz sistemine yaptığımız temizlik, boyama ve yalıtım işlemlerini nasıl gerçekleştirdik gelin birlikte bakalım. Manifold üstündeki ısı kalkanının cıvatalarını söktükten sonra çıkartabilmek için oksijen sensörünün elektrik tesisatında ayırmak gerekiyor. Sacı yerinden çıkarttıktan sonra oksijen sensörünü de değişim için bir kenara alıyorum. Manifold üzerinde bulunan 13 adet somunu sökerek üst taraftaki tüm engelleri kaldırdım. Araç altında da ara kolun hemen üstünde bulunan bu koruma saclarının da bağlantılarını sökerek sacları yerinden çıkarttım. Manifoldu alttan egzoza bağlayan cıvataları da söktükten sonra artık manifoldu dışarı alabiliriz. Uygun hareketlerle montajlandığı yerden çıkardığımız manifoldun pas temizliğini çeşitli kimyasallar ile yaptıktan sonra koruma saclarını da tel fırça ile güzelce temizledik. Parçaların tozunu arındırdıktan sonra ısıya dayanıklı gri boya ile manifoldun boyama işlemini gerçekleştirdim. Aynı uygulamayı ısı kalkanlar içinde yaparak kuruma sonrası parçalara baktığımızda sonuç gerçekten güzel. Kaput altındaki ısıyı bir nebze olsun azaltmak için ve daha önceki videolarında da üzerine çokça konuştuğumuz egzoz sargı bezlerinden yaklaşık 4 metre kullanarak parçanın hemen hemen %70'ini kapladım. Manifold ile ilgili işlemlerimiz bittikten sonra kötü gözüken ve kirli durumda olan egzoz sisteminin de temizliğini yaparak parçalarını yenilemek istedim. Egzozu destekledikten sonra cıvatalarını söküp orta ve son susturucuda bulunan askı lastiklerinden kurtararak tamamen boşa alıyorum. Egzozun durumuna kısaca bir baktıktan sonra ilk işimiz üzerindeki kaba pasları tel fırça ile kazımak oldu. Büyük oranda temizlenen egzozun üzerindeki toz ve diğer kalıntılar için de uzun videoda açıkladığım bazı kimyasallar ile yüzeye ilk uygulamayı yaptım. Kiri yumuşattıktan sonra komple köpükleyip tazikli su ile elimizden geldiğince temizlik işlemini yaptık. Yıkanan egzozun kurumasından sonra manifolda uyguladığımız muamelenin aynısını burada da gerçekleştirdim. Totalde 4 kutu boyanın gittiğini belirterek kuruyan egzozumuza şöyle bir bakalım. Renk seçimim ve boya kalitesi konusunda gerekli açıklamaları YouTube kanalımdaki uzun videoda detaylıca anlattığımı belirterek askı lastiklerinin yenileme işlemine başlıyorum. Hemen hemen kopma noktasına gelmiş ve çatlaklar bulunan bu askı lastikleri Febi sponsorluğunda temin edilerek katalizör üzerindeki askı lastiğinin değişimini yaptım. Değişim yaptığım lastiklerin parça kodlarını da sizlere göstererek neyi nerede kullandığımı daha iyi anlayabilirsiniz. Orta ve son susturucudaki lastikleri de değiştirdikten sonra egzoz ile araç şasisi arasında bulunan ısı kalkanları da kötü durumda olduğundan bunları da sökerek temizliğini yapmak istedim. Hepsinin temizliğini ve boyamasını gerçekleştirerek yerine montajladıktan sonra egzozun montaj işlemine başlayabiliriz. Egzozu askı lastiklerinden araç üzerine sabitledikten sonra üst kısımdan manifoldun montajına geçiyorum. Silindir kapağı montajlanınca saplamalara kaynama olmasın diye ısıya dayanıklı gire sürerek ön hazırlığımı yapmıştım. Gaz kaçaklarının önüne geçmek için de yeni manifold contamızı yerleştirdikten sonra parçayı kapak üzerindeki yerine oturtturdum. Bu noktada yine Febi sponsorluğunda 13 adet yeni bakır somunlarımızı da saplamalara geçirerek hepsinin ortadan dışa doğru 17 Nm ile torklayarak montajladım. Manifoldu egzoza bağlayan cıvataları da yenileyip bolca gresledikten sonra bunları da 35 Nm ile sabitledim. Sökülen oksijen sensörünün de durumunu bilmediğim için temizleme, çamaşır suyunda bekletme gibi fantazilere girmeden sağ olsun yine Febi sponsorluğunda aracım için tam uyumlu olan bu sensörün montajını gerçekleştirdik. Gerekli tesisat kabloları ve diğer ıvır zıvırları montajladıktan sonra aracın altına son bir kez bakıp aracı çalıştırarak teste başladık. Yanıyorsun Fuat abi.